Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle uzun zamandır istediğiniz bu at figürlü çanta charm'dan yapacağız. Görmüş olduğunuz üzere ben Milano Raffia ile çalıştım. Kullandığım renk No 25 acı kahve rengi olarak geçiyor. Bakın isterseniz bu şekilde zincirle takabileceğinizi göstermek adına şimdilik böyle geçirdim bunu sizler için. Anahtarlık takabilirsiniz. İstediğiniz şeyle tutturabilirsiniz. Dilerseniz çantalarınıza, dilerseniz anahtarlık olarak istediğiniz yerde bu figürleri kullanabilirsiniz. Uzun zamandır isteniyordu. Ben de sizler için bir videosunu çekmek istedim bu anlamda. Şimdi öncelikle şöyle bir şablonumuz var. Bunu bu şekilde tutacağım. Ekran resmi alıp şablon okumayı bilenler bu şablon üzerinden örebilirler. Dilerseniz de benim anlatımımla beraber bu çantayı örebilirsiniz. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Hemen bakın, zincirlerimiz yuvarlaklar zincirleri ifade ediyor. Çarpılar sık iğneleri ifade ediyor. V'lerimiz arttırma yaptığımız noktalar. Bu görmüş olduğumuz ters V'lerimiz ise azaltmaların olduğu noktaları temsil ediyor. Siz de bu şekilde görselden yapabilirsiniz. Şurada zincirleri unutmuşum. Onu da hemen çizeyim. Şu arada 3 tane zincirimiz var. Bakın bu şekilde oluşturabilirsiniz. Başlangıçları önemli. Yani burada sıra sayılarını bakın verdim. Öncelikle bu tarafı yapacağız, sonra bu tarafı yapacağız ve ikisini birleştirip sonrasında örmeye devam edeceğiz. Gördüğünüz üzere git gel şekilde örerek yapıyoruz. Ben burada bacağını bir sıra uzun tutmuştum. Sanki şöyle bir tane kısa olunca daha güzel olacak. O yüzden şablonunu da bir sıra az olarak yaptım. Burada 6 sıra vardı. Bunda 5 sıralı olarak sizlere hazırladım. Bu şablonla dilediğiniz şekilde örebilirsiniz. Tabii ki de ipinizin büyüklüğüne göre şekil hiçbir zaman değişmez ama ipinizin kalınlığına göre görselinizin büyüklüğü değişebilir. Yani atınızın büyüklüğü değişebilir. Dediğim gibi ben Milano Raffia ile çalışıyorum. Atın bakın herhangi bir ütü yapmadım. Onu söyleyeyim. Yani ütüleme işlemi yapmadım. Ütülesem çok daha pürüzsüz ve düzgün bir şekilde dururdu. Burada şunu belirtmek istiyorum. Dilerseniz siz bu atın böyle şu yelelerini uzun yapıp buraya da yatırabilirsiniz. Ütüyle çok kolay bir şekilde yatar. Böyle uzun yeleli bir at da yapabilirsiniz. Hepsini en böyle detaylı bir şekilde püf noktalarıyla sizlere şimdi anlatmaya başlıyorum. Ben kızlarımın isteği üzerine bir tanesi dedi ki ben çantama kahverengi istiyorum. Bir tanesi mavi istiyor, pardon beyaz istiyorum dedi. O yüzden bunu kahverengiden deneme amaçlı çalıştım sizlere. Şimdi birlikte beyaz rengini hazırlayacağız. Şöyle dursun. Hatta şöyle yapalım. Şablonumuz da burada. Hemen beyazla başlayalım. Dediğim gibi ben Milano Raffia ile örüyorum ama siz istediğiniz iple yapabilirsiniz. Raffia, kağıt ip, normal makromeler her ipe çok rahatlıkla yakışabilecek bir model diyebiliriz. Tığ olarak ben 3.25 milimetrelik bir tığ kullandım. Siz yine ipinizin kalınlığına göre tığ numaranızı ayarlayabilirsiniz. Ancak çok büyük numaralar kullanmanızı tavsiye etmem. Biraz daha böyle sıkı, daha minimalist bir çalışma olması açısından diyorum. Hemen dolağımı takayım ve başlayalım. Şimdi ben bu tarz rafyalarla çalışırken bu şekilde bir dolak kullanıyorum. Gerçekten bu örme hızınızı çok ciddi anlamda etkiliyor. Şöyle öncelikle şu kısımlarını genişletmek adına çentik atıyorum. Ve sonrasında bu şekilde takıyorum. Böylelikle rahatlıkla bir taraftan bakın o orada dönüyor ve rahat bir, kolay bir örüm sağlıyor bana. Normal rafyalarınızı da takabilirsiniz. Bakın hemen onu da göstereyim. Şöyle bu tarz rafyaları da aynı şekilde oturtup rahatlıkla örebilirsiniz. Şimdi öncelikle hemen zincir çekerek başlıyoruz. İpimi bakın bu şekilde katladım, tuttum. Bir tane çektim, bırakmadım. Bir tane daha çektim, bırakıyorum. Bu benim ilk zincirim.
2 ve 3 tane zincir çektim. Bütün örme hattı boyunca her bir sıranın başında bir zincir çekerek başlıyoruz yüksekliği sağlamak için. Yine 4. zincirimi de çektim ve yanındakinden başlayacağım. Şimdi siz dilerseniz burada ipinizi gizleyebilirsiniz. Bir taraftan ipin üstüne örebilirsiniz. Ama ben sizin rahat görmeniz açısından ipi altına koymayacağım. Onu sonra iğne ile gizleyeceğim. Bakın bu şekilde. 1 2 ve 3 tane sık iğne ile başlıyoruz. Şimdi bir zincir çekiyorum. Hadi alalım bu ipi buraya. Şöyle ilk sık iğneden girdim. İpimi yukarıya çektim. Şimdi üstüne öreceğim. Döndüm buraya. Şimdi önümde 3 tane sık iğnem vardı. Sık iğnelerimin tepesini görüyorsunuz. 1, 2 ve 3. Şimdi birincisinden giriyorum tepesinden. 1. Şimdi ikincisine çift batıyorum. Çiftledim. Geldim. Üçüncüsüne tek batıyorum. Bakın bu şekilde. Şu an şu tarafı yapıyoruz. Bakın 3 taneyi yaptım. Hemen şimdi arttırmasını yaptım. Şimdi buradan devam ediyorum. Artık toplamda 4 tane sık iğnem var. İpimizi buradan kesebiliriz. İp içinden yürüttüğümüz ipi. Şimdi bir zincir çektim, döndüm. Geldim birincisine. 1 2 3 ve 4. 4 tane oldu. Yine bir zincir çektim, döndüm. Bakın 3 sırayı tamamladık. Şimdi 4. sıradayız. 1 2 3 ve 4. 4. sıramızı da tamamladık. Bir zincir çektim, dönüyorum. Şimdi 5. sıradayız. Yine 1 2 3 ve 4.'ye çift batıyoruz. Bunu çiftledim. Şimdi 1 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. İpimi burada kesiyorum. Bakın bu şekildeyken şimdi tek bacağımı yaptım ve bıraktım. Bunu aldım kenara. Şimdi tekrar başlıyorum. Aynısını yeniden yapacağım. Evet, 3 tane zincirimi çektim. Bir tane de yükseklik için çektim. Başlıyorum. 1 2 ve 3. Bir zincir çektim. Şimdi şu ipi yukarıya çıkartıyorum. Şimdi devam ediyorum. İpimi içinden yürüteceğim. 1
Geldim ikinciye. Buraya çift batıyorum. Bir, bakın bir tane battım. Bir tane daha battım. Geldim üçüncüye. Bunu da yaptım. Toplam şimdi yine ne oldu? 4 tane olmuş oldu. Şimdi devam ediyorum. Artık 4 ilmeğim var. 1 2 3 ve 4. 4 tane ilmeğim olmuş oldu. Tekrar 1 2 3 ve 4. Bakın şimdi 1 2 3 4 sırayı bitirdik. Şimdi 5. sıradayız. 5. sırayı yaparken bir zincir çektim, döndüm ve ilkine bir çift yapıyorum. 1 aynı noktaya bir daha girdim. 2 tane battım. 1 2 yanına 3 tane de tek yaptım. Evet. Şimdi sıra geldi iki parçayı birbiriyle birleştirmeye. Şimdi artık ikisinde de 5 sıra örneğim var. Ne yapıyoruz burada? Şimdi şu kopardığım ipe tığımı takıyorum. Geliyorum buradaki ilk sık iğnemizin tepesine geliyoruz ve bu ipi buradan çekip sonrasında şöyle bakın ilk ilmeğin içinden geçiriyorum ve ipimi çekiyorum artık. Bu şekilde burayı birbirine bağlamış oldum. Şimdi dönüyorum. Diğer ipime, bakın artık ana ipime döndüm. Bir zincir çektim, dönüyorum. Şimdi bu ipi buraya alıyorum ve üzerinden örerek gideceğim. 1 2 3 4 5 tane bu bacakta vardı hatırlarsanız. 5 tane bakın ne yapmış oldum? Batmış oldum. Şimdi geliyorum diğer tarafa. Şimdi 3 tane zincirimiz vardı. Zincirlerin arka loblarından giriyorum. 1 2 ve 3. 3 tane bakın sık iğnemi buraya yaptım. Şimdi 5 tane de burada var. İki, üç, dört ve 5. Toplamda kaç tane oldu? Şimdi toplamda 13 tane oldu. Şimdi bu şekilde bu 13 taneden 4 sıra öreceğiz. Birinci sırayı ördüm. Şimdi ikinci sıradayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Şimdi şu ipi de keselim.
Şimdi 2 sıra bitmiş oldu. Yine bir zincir çektim, döndüm. Evet, şimdi 4 sıramı tamamladım. Geldik artık, bakın şuradan göstereyim. Şu 4 sırayı tamamladık. Şimdi 10. sıradayız. Bakın buradan başlıyoruz. Gideceğim. Şimdi son 2 ilmeği eksilteceğiz. Döndüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Şimdi 12. ve 13. ilmeklerimizde birlikte alacağız. Bir ilmek çıkarttım. Yanındakine geldim. Yine bir ilmek çıkarttım. Şimdi hepsini bir topladım. Böylece bir eksiltme yapmış olduk. Şimdi bir zincir çektim ve döndüm. Bakın artık neredeyiz? Gördüğünüz üzere 11. sıradayız. Şimdi 11. sırada ilk 2 ilmeği keserek başlıyorum. Birincisinden ilmek çıkardım. İkincisinden ilmek çıkardım. Ve ikisini bir topladım. Bu şekilde azaltmış oldum. Şimdi son ilmeğe kadar aradaki ilmeklerimizi örüyoruz. Bu sırada son ilmekte artık arttırma yapacağız. Evet. Şimdi geldim son ilmeğe. Buraya çift batıyorum. Bir kere battım. Aynı yere bir kez daha battım. Görüyorsunuz, bu şekilde arttırma yapmış oldum. Şimdi bir zincir çekiyorum, dönüyorum. 12. sıramdayım. Bakın ilk ilmeğin içine yeniden çift yapıyorum. 1, tekrar giriyorum aynı yere. 2, çift yaptım. Şimdi devam ediyorum. 1, bakın çiftten sonra sayıyorum. 2, 3, 4. 4 tane normal sık iğnemi yapıyorum. Sonrasında şimdi bir eksiltme yapacağım. Bir ilmek çıkarttım. Yanındakinden bir ilmek çıkarttım. İkisini bir topladım. Şimdi bir zincir çektim. Döndüm. 13. sıramdayım. Geldim. Bir ilmek çıkarttım. İkinciden bir ilmek çıkarttım. Kestim. Sonrasında yine sayıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane düz sık iğnemi yaptım. Şimdi sırada çift. En son ilmeğin içine 2 tane batıyorum. Artık 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın bu 3 tane ilmek yapmak için. Bir tane de yükseklik için çekiyorum. 4. zincir dönüyorum. Geldim. İlkine girdim. Bir sık iğne yaptım. Geldim. İkincisine girdim. Bir sık iğne yaptım. Üçüncüsüne girdim. Yine bir sık iğne yaptım. 3 zincirin üzerine bakın 3 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi başladım buraya. Buradaki ilk sık iğnemin üzerine de bir sık iğne yapıyorum. Ve artık sonrasında buradaki bakın 1, 2, 3, 4 tane yaptım. 5.'ye bir çift yapıyorum. Aynı yere 2 kere girdim ve bir çift yaptım.
Şimdi 3 tane tek yapıyoruz. 1 2 3 tane tek yaptım. Şimdi bu ikisini kesiyorum. Bundan bir ilmek çıkarttım. Bundan bir ilmek çıkarttım. İkisini bir topladım. Şu anda 14. sıramızı yaptık. Bir zincir çekiyorum. 15. sırayla başlıyorum. Tekrardan ilkinden bir ilmek çıkarttım. İkinciden bir ilmek çıkarttım ve kestim. Şimdi yine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi yanındaki ilmeğe bir tane çift. 1 aynı yere bir daha battım. 2 çiftimi yaptım. Şimdi artık kalan ilmeklerimiz 4 tane. 4'ünü de örüyoruz. 1 2 3 ve 4. Evet. Şimdi tekrardan bir zincir çekiyorum, dönüyorum. 16. sıramdayım. Başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğnemi yaptım. 5 sık iğneden sonra yine bir arttırma yapıyorum. Birinciyi battım. Aynı noktaya bir kere daha battım. Şimdi artık 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Ve sıradaki 2 ilmeğimi eksilteceğim. Birincisinden bir ilmek çıkarttım. Diğerinden bir ilmek çıkarttım. Hepsini bir topladım. Bir zincir çektim. Döndüm. 17. sıramdayım artık. Şimdi birinci ve ikinci. İlmek çıkartıp topladım. Yanındaki 1, yanındaki 2. 2 tane sık iğne yaptım. Geldim. Bir ilmek çıkarttım. Bir ilmek daha çıkarttım. İkisini bir topladım. Şimdi bir zincir çekip dönüyorum. Birinciden bir ilmek, ikinciden bir ilmek topladım. Yine bir ilmek, yine bir ilmek topladım ve böylelikle artık tamamlamış olduk. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bakın 5 zincir çektim ve artık buraya ne yapacağım? Bu noktaya giriyorum. Şu ilk, bakın hemen dibindeki noktaya giriyorum ve buraya bir ilmek kaydırmayla bağlayıp ipimi kesiyorum. Şimdi artık iğnemi alıyorum elime. Bakın çok güzel oldu. Bu gözünüze küçük gelmesin. Çünkü bakın aynı aslında ama şu etrafına bir sıra sık iğne dolaştığımız zaman daha da bakın net ve düzgün ve büyük bir görüntüye ulaşıyor. Hemen iğneme takıyorum. Bakın aynı noktadan arkaya çekiyorum ipimi. Bu bir nevi atımızın kulağı olmuş oluyor burada. Şimdi şöyle çektim. İlmeklerimin arasından bu ipi gizleyeceğim. Hemen bir alt sıraya geçiyorum. Evet. İlki hazır. Görüyorsunuz bu kadar kolay. Hemen kısa sürede tamamlamış olduk. Bakın gördünüz hiç kesmedim.
kesmediğim halde ona rağmen hemen kısa sürede bitirdik. Aynısından hemen bir tane daha hazırlıyorum, geliyorum. Siz de dilerseniz videoyu başa alın, baştan başlayın. Bir yanlışlık olmasın. Birebir aynısını yapıyoruz. Birebir aynısını tamamlayıp iki artık parçayı birleştirme aşamasına geçiyoruz. Evet, artık parçalarımız hazır. Bakın bununla artık herhangi bir işimiz kalmadı. Şimdi artık birleştirme aşamasına geçiyoruz birlikte. Bunun için siz eğer kendi ipinden koyacaksanız mutlaka bu aşamadayken ipinizi bir miktar koparın, hazırlayın. Çünkü hani dolağınızdan tekrar koparmak sizin için zor olabilir. Ben başka bir ipim olduğu için şimdi ona gerek duymadım. O yüzden doğrudan başlayacağım. Şu kulaklarımızın dibindeki ilmekten şöyle başlıyoruz. Bu şekilde hemen bir sıkıştırma yaptık. Sonrasında tepedeki, yanındaki ilmeklerimizden giriyoruz. Şimdi burada ipimizi de içinden yürüteceğim. Devam ediyorum. Hemen şurada alt sıraya geçerken kenarda birer ilmek çekiyorum. Yine devam ediyorum yan taraftan. Bakın şöyle giriyorum. Bu şekilde karşıma karşılıklı neresi gelirse birleştirerek yoluma devam edeceğim. Şimdi sıradaki ilmekler. İpimi de bu şekilde bakın arada bitirmiş oldum. Şimdi son ilmek. Yine buradaki de son ilmek. Girdim. Evet, şimdi kenardan sıradaki ilmekten devam ediyorum. Batabildiğim uygun noktalara girerek bakın şimdi burada 3 tane ilmeğim var. Birincilerine girdim. İkincilerine girdim. Üçüncülerine girdim. Şuradaki ek noktası dördüncü, oraya girdim. Devam ediyorum sırayla. Önüme karşılıklı neresi gelirse batıyorum. Karşılıklı olması önemli olan burada. Yani aynı sıraların yan yana gelmesi önemli olan. Evet, bakın gayet güzel ilerliyor. Şimdi burada yine aynı şekilde karşılıklı ilmekleri alıyorum. Buradan alt kısmımıza geldik. Şimdi ben burada köşeye 2 kere batıyorum aynı noktaya, köşe dönüşünü sağlamak için. Şimdi sırada ikinci ilmeklerimiz. Tabanda 3 tane vardı biliyorsunuz. Şimdi üçüncü ilmeklerimiz. Dönüyorum. Aynı yere şimdi tekrar batıyorum. Dönüşü sağladım. Hemen bir üst sıraya çıkıyorum. Her sıraya bir tane. Karşılıklı ilmekler gelecek şekilde.
Şimdi şu alt kısma geçiyorum. Burada 3 tane vardı. Bir. İki. Ve üçüncü ilmek. Tekrardan dönüyoruz. Şimdi burada artık anlaşıldı diye düşünüyorum. Şurayı tekrar göstereyim. Buradan birinci, buradan birinci girdim. Buraya 2 tane yaptım. Ortadakine girdim. Sonuncuya girdim. Buraya yine 2 tane yaptım. Ayak kısmında bakın şöyle köşe dönüyoruz. Şimdi bir sonraki sıradan devam ediyorum. Burada içine istediğiniz şeyle doldurabilirsiniz. Ama sadece şuna dikkat edin. Mesela ben şu anda beyaz bir at ördüm. O zaman içindeki rengimiz mutlaka beyaz olsun ki görünmesin herhangi bir şekilde. Çünkü örgünün ister istemez delikleri var. Deliklerinden görünme yapabilir. Şimdi geldik tam şu köşeye. Buradaki ilk ilmeklere de gireyim. Bunu da yapayım, artık içini dolduralım. Evet. Bakın nasıl güzel oldu etrafını çevirince. Şekli tamamen ortaya çıktı. Bakın ince bir at vardı önümüzde. Şimdi daha enli, daha dolu dolu bir atımız olmuş oldu. Şimdi içine dolduracağım ipimi alayım. Şimdi şöyle ipimi alıyorum. Hatta şöyle bunu bir keselim. Aslında beyaz olduğu için ben elyaf da doldurabilirdim ama hani size gösterebilmek adına bu şekilde yaptım. Evet, biraz dolamaya devam edelim. Siz tabi Milano ipinizi harcamayın. Başka bir ip koyun onun yerine. Normal kağıt ip falan da olur. Güzel bir şey bulamadım içine şu an etrafımda. Şimdi biraz kafa kısmını dolduralım. Zaten böyle çok da dolu dolu olmayacak. Yani hafif böyle doldursak yeterli.
Şimdi birazcık da gövdesine koydum mu tamamdır. Evet. Şimdi alalım tığımızı tekrardan. Buradan devam ediyoruz ilmeklerimizden. Burada zaten ilmeklerimiz var. Bakın, o yüzden karşılıklı bir ilmek oradan, bir ilmek oradan ilerledik. Şimdi geldik boyun kısmına. Bir tane köşeye. Sıra sıra ilerliyorum. Evet, bakın artık sona doğru geliyoruz. Şimdi ilk başladığım noktaya da yine girdim. Bakın, buraya bir tane yaptım ve sıkıştırdım. Şimdi burada iki tane alternatif var. Şu içinden çıktı, şunu bir keselim. Şöyle göstereyim. Burada iki tane yöntemimiz var. Dilerseniz bunu keser, sonrasında buraya yelelerini kendiniz sonradan yaparsınız. Dilerseniz ise doğrudan bu şekildeyken de yapabilirsiniz. Yani mesela şöyle göstereyim hemen. Burada bunu bitirdikten sonra tek tek elinizle tığla takmak da bir yöntemdir. Ama aynısını şu şekilde yapabilirsiniz. Bakın, yelenizin uzunluğu ne kadar olsun istiyorsunuz. Bırakıyorsunuz bu şekilde. Diyelim ki benim yelen bu kadar olsun. Ya da aşağıya indirmek istiyorsunuz. Böyle saç gibi uzun tutmak istiyorsanız o zaman şöyle şu şekilde bırakıyorsunuz. Bakın böyle. İsterseniz bunu uzun saçlısını göstereyim. Bu zaten kısası. Nasıl durduğunu görüyorsunuz. Bunu da uzunluğunu yapalım. Şöyle şu boy yeterli olacaktır. Şimdi elimle bunu bu şekilde boyunu ayarladım. Parmağımla bunu tutuyorum. Hemen ilk sık iğneden giriyorum. Bu ipi çekiyorum ve buraya bir sıkıştırıyorum bunu. Sonrasında tekrardan, bakın, ikisi aynı boyda olacak şekilde uzatıyorum. Tekrar bunu yatırıyorum aşağıya. Geliyorum sıradakine. Yine buraya bir sıkıştırıyorum güzelce. Sonra uzattım.
Yanındakiyle bakın hizasını kontrol ediyorum. Eşit hale gelince elimle bastırıyorum. Elinizle bastırmazsanız bu ilmeğin ucu burada olduğu için ipiniz geri gider. Ona dikkat edin. Şimdi sıradaki ilmeğim burada. Girdim buna ve yine sıkıştırdım. Uzattım. Hemen yanındakiyle boyunu eşitledim. İndirdim aşağıya. Bakın bu şekilde çantalarınızda da bu yöntemi kullanabilirsiniz. Herhangi bir şekilde tek tek bağlamakla uğraşmazsınız. Hem kesmeyle uğraş hem bağlamayla uğraş. Bakın bu çok daha pratik bir yöntem. Bakın her seferinde bir öncekiyle geçiriyorum ve boyunu bu şekilde eşitlemiş oluyorum. Geldim bir yanındakine, sıkıştırdım. Yanındakiyle hizaladım, indirdim aşağıya. Şimdi bir tek kuyruğumuz kaldı. Kuyruk tercihe bağlı. İsterseniz yaparsınız, isterseniz yapmazsınız. Tamamen size kalmış. İlla yapmak zorunda değilsiniz. Hani bazen çantalarımıza etiketi nereye dikeceğimizi bilemiyoruz. Üstüne diksek çantanın görüntüsünü bozuyor vesaire. Burada ata takabilirsiniz. Evet. Şimdi yanındaki noktaya girip artık bunu bu şekilde sıkıştırıyorum ve kesiyorum. Şimdi bu ipimi yine iğneyle gizleyeceğim. Tabii artık buradan sonraki kısımda bunun şeklini verme işini ütüyle yapacağız. Yani bunların bu şekilde buraya devrilmesini, şöyle şu şekilde böyle uzun saçlı olmasını ütüyle sağlayacağız. Yoksa bunlar böyle önüne doğru gider, kalkar, kötü durur. Şimdi bu aşamadayken hemen şu ipimizi gizleyelim. Sık iğnelerimin arasından evet. Şimdi sıra geldi bunları açmakta. Şöyle geçiriyorum. Her birini tek tek kesiyorum. Burada dilerseniz bunları birazcık hafif genişletebilirsiniz, açabilirsiniz. Tamamen size kalmış, sizin tercihinize kalmış. Dediğim gibi ütülediğinizde çok daha güzel ve muntazam bir görüntü elde edeceksiniz. Şöyle bunları sırasıyla şöyle indireceğiz ve şöyle şu tarafa doğru ütüleyeceğiz. Sonrasında şu alt kısımlarını mutlaka düzeltiyoruz. Bakın ister istemez eşitsizlikler oluyor. Onları şöyle güzelce eşitleyeceğiz o aşamadayken. Bu yeleli bir at. Yelesi o uzun yeleli bir at. Bunu bu şekilde
hazırladım. Bakın doğrudan eğer bunları kısa kısa yapıp şöyle şuradan keserseniz de zaten kısa yeleli bir at olacaktır. Yani beğenmediniz, öyle de dönüştürebilirsiniz. Beğendiniz, böyle de yapabilirsiniz. Biraz sonra ben size ütüleyip son halini göstereceğim. Şimdi artık geçelim kuyruk aşamasına. Kuyruğumuzu yaparken önce şöyle bir miktar ip bırakıyorum ucunda. Tam geliyorum şu kuyruk kısmına. Bakın biraz genişten tutuyorum kuyruk kısmını. Diğerinde uçtan tutmuştum. Sonradan sarmam gerekti. O yüzden bunda biraz daha şöyle derinden tutuyorum. Şu şekilde sıkıştırdım. Şimdi bu ipi böyle geçirdim. Bunu doluyorum üstüne. Geçiriyorum. Sıkıştırıyorum. Diğeriyle. Geçirdim. 3 4 5 6 7 8 9 çok uzun oldu. 8 tane yeterli bence. Şimdi bunu bu şekilde geçirdim. Uzattım. Bakın aynı mantıkla yapıyoruz şimdi. Bu ipi indirdim aşağıya. Şöyle tekrar geçirdim buradan. Son ilmeğin içinden. Tekrardan bunu çıkartıyorum. Bakın bir tane sıkıştırıyorum ve uzatıyorum. Şöyle diğeriyle aynı uzunlukta olsun. Aynı noktadan tekrar giriyorum. Tekrar sıkıştırıyorum ve tekrar uzatıyorum. Tekrar giriyorum. Bakın bu şekilde kaçıyor eğer elinizde tutmazsanız. Tekrar çıkartıyorum. Şimdi bu sefer bunu bu ipimle çekiyorum. Bir de bunu bırakıyorum burada. Bakayım 4 tane olmuş. Bence yeterli artık. Şu ipimi de kesiyorum. Ve bu iki ipimi burada bağlıyorum. Şöyle güzelce şimdi bunları asılıp şu dip noktalarını sıkıştırtayım. Evet. İşte bu kadar. Şimdi şuraya yaptığımız örgünün aynısından buraya yapıp buradan kulağından bakın şöyle geçirip istediğiniz gibi asabilirsiniz. Dilerseniz şu dip noktadan da asabilirsiniz. Hani kulağı ellemek istemiyorsanız hiç fark etmez. Orada istediğinizi tercih edebilirsiniz yöntemi. Burada dediğim gibi bunu takmak zorunda değilsiniz. Şimdi etiketinizi dilerseniz buraya takın, dilerseniz buraya takın, dilerseniz bacağına takın. İstediğiniz yere takmakta özgürsünüz. Çantaya ne ile takacaksanız doğrudan buraya bir anahtarlık takarak isterseniz onu çantaya bir anahtarlık yardımıyla da tutturabilirsiniz. Dediğim gibi hepsi artık buradan sonra size kalmış. Eğer ki dediğim gibi yapmak istiyorsanız hemen bir kendinden sapı nasıl yaparız onu da tekrardan göstereyim. Yine şöyle bir ip bırakıyorum. Bakın biraz uzun bırakıyorum bu sefer. Şöyle girdim içine. Ben kulaktan asmayı tercih ediyorum. Şimdi burada
Bu ipimi aldım elime. Bunu geçiriyorum. Tığıma bununla çekiyorum. Bunu geçiriyorum. Çekiyorum. Şimdi çantaya nasıl takacağınızı da göstereceğim. Evet, artık bitirdik. Bakın şöyle, eğer ki doğrudan çantaya takacaksanız bakın bu boy yeterli. Ama derseniz ki ben hazırlayacağım önceden, sonradan işte çantanın belki farklı yerlerine de takmak istiyorum derseniz, o zaman sapını biraz daha uzatırsınız ve taktığınızda şöyle geçirip atı içinden geçirerek yapabilirsiniz. Şimdi benim için bu yeterli. Bu büyüklük yeterli. Ben çantaya taktıktan sonra artık hemen onu göstereyim. Bakın ipimizi kestik. Şöyle. Bitirdim bunu. Bunları yine aynı şekilde buraya getireceğim. Bakın bu noktaya. Birleştireceğim. Yine sonra iğne ile sık iğnelerimin arasından gizleyeceğim. Ben çantaya taktıktan sonra yapacağım için şu an bakın herhangi bir işlem yapmıyorum. Böyle bıraktım. Yelelerimi ütüledim. Görüyorsunuz. Gayet bu şekilde. Bakın ütülediğinizde kalıp gibi kalacaktır. Hiçbir şekilde bir değişiklik olmayacaktır. Böyle altlarını falan aynı saç keser gibi düzeltirsiniz. Kuyruğumuz burada. Bu uzun yeleli bir, böyle beyaz da olduğu için prenses gibi oldu bu. Bu da daha kısa yeleli versiyonu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım buraya kadar benimle bu videoyu izlemiş, bu güzel atları örmüşsünüzdür diyorum. Bir başka güzel videoda daha buluşmak dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.